Evet, selam arkadaşlar. Şimdi şuraya bitkili takviyesi yapacağım. Bitkili akvaryum yapacağız. Buraya normalde yatı kökleri falan koymuştum. Vatoslar falan beslensin. Bir de suyu yumuşatsın, su pH'ini ayarlasın diye bolca kök koyduk. Hem de doğuran lepisteslerin, yavruların gizlenme alanı olmuş oluyor ama ben bir de buraya güzel bir arkaya bitki yapacağım. Bitkiler de şöyle aslında ben bu satılan saksılar var, uzun saksılar. Onlardan düşündüm ama elimizde böyle kovalar var. Kovalara da şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar bakın. Kovaları da bu şekilde yapacağım. Yalnız altlarını deldik. Bunların içine neler koyacağız? Onu da söyleyeyim. Altına drenaj olarak lav kırığı. Arkadaşlar bakın lav kırığı yıkadık. Güzel yıkadık bunları. Lav kırığı koyacağız. Üstüne de karides kumu, kökler iyice tutsun diye İstan'ın karides toprağı. Bunlardan koyacağız. En üstte de Eurostar'ın orijinal bitki kumunu koyacağız. Bitki toprağı yani üstüne koyacağız. Bitkiler iyice tutsun diye. Yalnız arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Mesela videolar atıyoruz, izleniyor ama beğeni az. Beğeni yapın ki daha çok kişiye ulaşalım, biliyorsunuz. Beğenildiği zaman YouTube daha çok kişiye paylaşıyor. O yüzden beğenileriniz olsun. Bakın buna benzer bir sürü videolar paylaşıyoruz ama beğeniler çok eksik. Abone olmadan izliyorsunuz. Abone olun yani, yazık. Bakın burada birçok kişiye ulaşıyoruz, hobicilere. Çünkü bitki akvaryumda çok yanlış yapılıyor. Yani bitki toprağı farklı, bitki kumu farklı. Arkadaşlar normalde akvaryuma koyduğumuz kumlar bitki kumu olarak satılıyor. Bakın onlar öyle o şekil değil. Bitki toprağı olacak. Yani bitkinin köklenmesi için bitki toprağı olacak. Altlarına da ne yapacağız? Şöyle bakın şurada burada da bitki gübresi var arkadaşlar. Bitki gübrelerini toprağın içine koyacağız. Bitkilerimiz iyi tutsun diye. Şu an böyle bir manzara var. Bakıldığı zaman tabii hoş görünmüyor ama arkaya bitkileri yaptığımız zaman yavru balıklar daha güzel saklanmış olacak. Yani yavruların sayısı artacak. Görsel olarak da çok güzel görünecek. İnşallah farkı beraber göreceğiz. Malzemeleri hazırladık. Dediğim gibi lav kırığı altına koyacağız. Şöyle kestik kovalarımızı. İçlerini deldik. Çünkü deldik ki buradaki havalanma olsun, yani bitki çürümesin. Drenaj olarak lav kırığı koyacağız. Lav kırığını da yıkadık. Üstüne de yumuşak karides toprağı koyacağız. Tekrar üstüne de Eurostar'ın bitki toprağını koyacağız. Bitkiler güzel gelişsin. Zaten üstteki ışıklar da bitki ışığı zamanla açık kaldıkça, mesela şimdi bitkileri de gezdireceğim. Nasıl böyle güzel ışık gördüğü zaman filizleniyor. Bir tane de biliyorsunuz yan tarafa güzel bir bitki akvaryum yaptık. Doğal bir göl ortamı yaptık oraya. Yaklaşık 14-15 tür balık bir arada yaşıyor. Onları da göstereceğim size. Öyle bir akvaryum yapacağız ama tek tür olacak. Sadece lepistes, elma salyangozu yok. Öyle bir kurulum yapacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bunu da paylaşayım dedim. Normalde video çekmeyecektim. Zaman alıyor video çekmek ama buraya gelen bir takipçi arkadaşımız dedi, abi videosunu da çekip atarsan iyi olur. Ben de düşündüm, iyi fikir dedim. Videosunu da atalım. Bakalım nasıl olacak. Yakından bir gezdireyim size şu anki halini. Bakın şu anki hali bu şekilde. İçinde yatı kökü var. Tabi bunu koymak da biraz da hemen koyamıyoruz. Bunun salınım süreci vardı. Bakın içeride vatoslar falan kökten besleniyor, görüyorsunuz. Salyangozlarımız falan besleniyor. Yatı kökünün zaten batma sürecini de diğer videoda anlattık. Bakın burada da bitkilerimiz var arkadaşlar. Bakın şurada güzel bitkilerimiz var. Bunlardan seçeceğiz, güzel arka plana bitki yapacağız. Bakalım görüntü nasıl olacak. Bu da balon balığımız bakıyor. Bakın diğer akvaryumu göstereyim size. Arkadaşlar diğer yaptığımız akvaryumları da görün.
Bakın bu da yaptığımız doğal ortam bitki akvaryumu. Altında sadece İsta'nın karides toprağını kullandık. Bitkiler o yüzden burada daha canlı. Bakın burada çeşit çeşit balıklarımız huzurlu. Sürü şeklinde güzel. Çokça türlerimiz var. Baktığınız zaman panda çöpçüler var. Ondan sonra tetra grupları var. Vatoslar var yine. Kırmızı burun tetramız var. Lepistesler var. Şuraya bir akslot akvaryumu yaptık arkadaşlar. Bakın burası da akslot akvaryumumuz. Şöyle uzak çekim yapayım. Bakın akslotumuzda şu arkaya da bitki tohumu dikmiştik. Bakın yavaş yavaş da orası çimleniyor. Yanlarına da şöyle bir bitki diktik. Akslotumuz da burada. Hayatından memnun şekilde görüyorsunuz. Nasıl? Bu da böyle bir akvaryum. Ne diyoruz? Siz yeter ki onlara iyi bakın. Balıklar mutlu, huzurlu, stressiz olsun. Evet, malzemelerimiz bunlar. Bunlardan bir güzel bir dekor yapacağız. Bakalım şimdiki hali bu. Bittikten sonraki hali nasıl olacak? Zaten diğer bitki akvaryumunun kurulum videosu vardı YouTube'da. Onu da izleyebilirsiniz. Bakın ilk kurulumda böyleydi. Şimdi nasıl olmuş gördünüz değil mi arkadaşlar? O yüzden ilk kurulum tabii önemli. Evet, şu an hali bu arkadaşlar. Kökleri falan çıkarttık. Şu anki durum bu. Görüyorsunuz. Bakın buralara bitki dikeceğiz. Ve son halini göreceksiniz arkadaşlar. Son halinde bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, bitkileri diktik. Akvaryumun böyle olduğuna bakmayın, düzelecek. Çünkü bitki toprağı kullandık. Şu an akvaryum görünmüyor ama her şey mis gibi olacak. Çok güzel olacak. Şimdi kökleri koyacağız. Kökleri güzel bir dizayn yapacağız. Ve sonraki sonucu göreceksiniz arkadaşlar. Bu bulanıklık zaten yani yaklaşık 12 saat değil, 12 saat sonra düzelecek. Yani yarın bu saatlerde net olmuş olacak. Gayet net olacak. Şimdi kökleri de koyalım bakalım nasıl olacak. Şu an bitkiler görünmüyor değil mi? Ama çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, bakın gece kurulumu yaptık. Gündüz oldu. Şu an sabahın 10'undayız. Bakın kurduk. Yakından göstereceğim şimdi ama bitkileri kurduktan sonra da bakın içine neler attık. Hemen bitkiyi besleyici, bakın Kristal Pro'nun bitkileri besleyici ve vitamin ilaçlarını attık. Karbondioksit gerektirmeyen ilaçlara da bunlar attık. Zaten sitemizde var bunlardan. Ekstradan da lepistesleri canlandırması için, güçlendirmesi için vitaminlerini de attık. Şimdi yakından gösterelim. Zaten videoda gösterdik. Ne yaptık? Kovaları kestik. İçine bitki toprağı koyduk katmanlı olarak. Altına lav kırığı, drenaj olarak kökler daha iyi hava alsın diye, gelişsin diye kurduk. Gece bir bulandı. Çünkü toprağı falan içine su varken koyduk. Bitkileri gene suyun içinde diktik. Bizdeki bitkilerden yine bir bulandı. Gördünüz o videoyu da. Ama bakın sabaha kadar oturdu. Böyle şeylerde hani telaş etmeyin. Panik yapmayın. Düzelecek yani o filtreler çalıştığı zaman düzelecek su. Şu an oturdu. Tam oturdu. Hatta biraz su değişimi yapacağız. 1-2 gün içerisinde bir su değişimi yapacağız. Su biraz daha netleşecek. Buradaki suyun kırmızı olmasının sebebi içindeki köklerden dolayı. Tabi bu köklerinde faydası var. Şimdi normal ciklet akvaryumu gibi böyle cam gibi besberrak olmaz tabi. Buradaki canlı doğuranlar, lepistes ya da vatoslar ne yapar? Bu tarzda akvaryumlarda daha sağlıklı yaşar. O yüzden hem dekor amaçlı hem de suyu yumuşatması için, pH'ini dengelemesi için yatı kökleri kullandık. Şimdi bitkileri bir yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şöyle yavaş yavaş yaklaşacağım. Bakın bitkilerimiz arkada.
Bitkilerimiz arkada ve de çok iyi canlanmış olacak. Şu an tabi daha 24 saat bile geçmedi. Şöyle göstereyim. Bakın bitkilerimiz arkada. Bunlar büyüdükçe buradaki yavru lepisteslerin gizlenme alanı olacak. Ve daha da kayıpsız olacak. Bakın burada vatoslarımız var. Şöyle yakından göstereyim. Bakın L144. Siyah tabi. Cüce vatos. Bakın burada L144 tül kuyruklarımız var. Karideslerimiz vardı. Daha önceden atmıştık. Tabi çoğalmış burada. Bakın burada tül kuyruk vatoslarımız var. Görüyorsunuz. Şöyle bir görsel yaptık. İçine bolca kök koyduk ama tabii kök salınım süreci var. Hemen koyamıyoruz kökü. Salınım süreci yaklaşık bir 20 gün falan suda beklettik. Hem suya batsın diye hem de o rengini versin diye. Bakın böyle bir görselimiz oldu. Benim en çok sevdiğim zaten akvaryumdaki bu dekorlar. Havayla çalışan dekorlar. Ben bunları çok seviyorum. Bakın zaten şu tarzlar da var biliyorsunuz. Ben böyle akvaryum içindeki dekorları çok seviyorum. Bakın bu tarz dekorları ben hobicilik zamanından beri seviyorum. Akvaryum üstlerine de yine köklerden koyduk. Yat köklerinden de şöyle bir asma yaptık. Daha bir egzotik bir görüntü olsun diye. Zaten şöyle içeri girdiğinizde hemen karşınıza çıkacak. Evet, tertemiz, tam istediğimiz gibi, kafamızda tasarladığımız gibi bir bitki akvaryumu kurduk. Ama dediğim gibi lepisteslerin daha çoğalması için, yani burada lepistesler yavrularını yememesi için gizlenme alanları yaptık. Bilginiz olsun. Bakın burada da karidesimiz geziyor. Bakın diğer karides akvaryumumuzu da göstereyim size. Bu da diğer karides akvaryumumuz. Burada bakın kuhulimiz var. Cüce vatosumuz var. L144. Bakın. Burada yine karideslerimiz var. Kırmızı karides, sarı karides. Şöyle baktığımız zaman bakın. Görüntü çok güzel oldu. İnşallah buraya gelen arkadaşlar da görür, beğenir. Şimdi diğer akvaryumu göstereyim. Bitkili akvaryumu, Axolot akvaryumunu göstereceğim. Evet, bu da bizim doğal göl ortamı bitkili akvaryumumuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da bayağı bir çeşitimiz var. Ama tabi burası görsel. Lepistes var ama tabi hamile olanları bazen ayırıyoruz. Bazen de yavruluyup diğerlerine yem olabiliyor. Kırmızı burun, tetra grupları var. Neonlar var. Vatoslarımız var. Bakın L201 vatosumuz var. L144 var. Şurada gobi balığımız var. Panda çöpçülerimiz var. Kuhli var. Tavşan salyangoz var. Bakın görüyorsunuz. Burası çok güzel bir görsel akvaryum arkadaşlar. Hemen Axolot akvaryumunu da gösteriyorum. Hemen kapının girişine de şöyle güzel bir Axolot akvaryumu yaptık. Yine yatık kökü koyduk içerisine. Bitki ektik. Ve de kurulum yapmadan önce bitki tohumu dikmiştik. Bakın tohumlar büyümeye başlıyor. Axolotumuz da orada. Şöyle göstereceğim Axolotu da. Bu tarafa dönük olsaydı iyi olacaktı. Arkasını dönmüş bize. Evet. Buraya gelen arkadaşlar da zaten istediği gibi tasarım yapıyoruz. Bilginiz olsun. Çok güzel. Tekrar göstereyim. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet. Benim çok hoşuma gitti şu görüntü. İsteyenler de böyle bir şey yapabiliriz. Bilginiz olsun. Evet. Aquarium Express'ten herkese selamlar diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.